Burası Brüj Mira. Burası Brüj Mira. Burası Kanallar Kenti. Selamlar arkadaşlar. Şu anda Brüj'e geldik. Belçika'nın bana göre en güzel şehrindeyiz. Dünyanın en romantik kanallar şehri diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Gerçekten buraya 3. gelişim ama her gelişimde ayrı bir heyecan içindeyim. İlk defa bu mevsimde geliyorum. Kışın nasıl olduğunu burada görmüş olacağız. Şöyle kısa bir bilgi vereyim. Hemen arkamda gördüğünüz Brüj'e geleceğiniz tren istasyonu. Buraya Brüksel'den de Amsterdam'dan çok rahat ulaşabilirsiniz. 15-20 euro yakın ücret ödemeniz gerekiyor. Amsterdam'dan 3,5 saate yakın sürüyor ama Brüksel'den 1,5 saat sürüyor. Bugün benimle mutlaka kalın. Videonun tamamını izleyin. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi biraz Brüj'ü anlatalım böyle yürürken. Brüj, Belçika'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Tarihi bir şehir. 1000 yıllık bir geçmişi var arkadaşlar. Şehirde ciddi bir kiremitten ve taş bir mimari var. Gördüğünüz gibi kırmızı kiremit ve taş çok kullanılıyor şehirde. Her yerde böyle yaşam alanları düşünülmüş. İnsanların böyle kayak yapacağı, konser dinleyeceği. Yani bunlar sadece Christmas için değil, birçok zamanda da bu tarz etkinlikler yapılıyor. Bakın görüyorsunuz muhteşem bir parkın şu anda ortasında ve suyun üzerinde bir kayak pisti kurulmuş. Neyse devam edelim. Burası UNESCO tarafından koruma altına alınan şehirlerden bir tanesi. Dam kanalları boyunca yani Dame kadar uzanan kanallar üzerine kurulmuş bir şehir. Hemen karşıda görüyorsunuz şehrin en yüksek kilisesi. Orada birazdan doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk durağımız Beginhof. Burası hemen şehrin giriş kısmında bulunan bir manastır. Burada evlenmemeye karar vermiş ve kilise için çalışmak isteyen kadınlar bu gördüğünüz kiliseye hizmet ediyor. Arkamda gördüğünüz Beginhof Kilisesi'ne hizmet ediyor ama asıl olay şu arkamda gördüğünüz evler. Onlar burada inzivaya çekilip burada yaşıyorlar. Ne zaman evlenmeye karar verip yeni bir aile kurmak istiyorlarsa ya da bir aile hayatına geçmek istiyorlarsa da buradan taşınıyorlar. Burası o yüzden çok sakin ve sessiz bir bölge. Gerçi Brüj'ün her yeri sakin ama burası ayrıca bir sakin. O yüzden burada biraz inzivaya çekilme noktası diyebiliriz. Evet, şimdi Brüj kanallarında yolculuğumuza devam ediyoruz. Mira, biz az önce ne gördük? Kuğu ve ördekleri gördük değil mi? Evet. Burada isterseniz faytonla gezebiliyorsunuz, isterseniz kanallarda botlarla gezebiliyorsunuz. 8 euro yakın bir yarım saatlik bir tur oluyor. İşte şu anda da su biraz kanalların olmadığı ender yerlerden bir tanesi olan bir caddeye geldik. Hemen arkamızda şöyle gösterelim. Evet, atlar var bakın. Mira'nın heyecanından anladığımız üzere atlar geldi. Bu atlar. Yakala. Değil mi burayı? Bak köpek de var. Evet, gördüğünüz gibi yani şu an Aralık ayındayız ama yani Aralık ayının artık sonundayız. Çocukla geziyoruz. Hava sadece soğuk ama o kadar yani sıfırın altında değil. Çok nadiren yağmur yağıyor. Gerçekten şu anda çok güzel bir hava var ve inanılmaz kalabalık şu anda burası. Mira, beni nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Ne var orada? Ördekler var. Ördekler mi var? Hadi ördeklerin yanına gidelim.
Plain buradaki anlamı meydan demek. Küçük meydanlar ya da büyük meydanlara plain ile bitiyor. Burası da bakın hemen şu anda arkamda da haritalar var. Nerede olduğumuzu size gösteriyor. Burası Wall Plain adı. Yani herhalde duvar meydanı gibi bir şey. Çünkü tamamen etrafı böyle kapalı bir meydan. Sadece bir yolla giriş çıkışı var. Burada çok güzel kafeler var. Zaten Christmas ruhu halen devam ediyor. Her yer Christmas ışıklarıyla süslenmiş durumda. Hemen arkamda da şu anda bir bira yapım yeri var. Şimdi ben de oraya gireceğim. Yani bu gördüğünüz bütün meydanlara mutlaka girin. Gerçekten her bir meydanın kendine ait farklı bir ambiyansı var. Şimdi öncelikle söyleyeyim, Bruges öyle çok turla gezilecek bir yer değil. Yani ben turla buraya gelmenizi tavsiye etmiyorum çünkü tur destinasyonları genellikle çok kısıtlı oluyor. Sizi belli başlı yerlere götürüyorlar. Bruges'ü hissetmenin en güzel yolu sokaklarda gezmek. Buranın o kadar daracık sokakları var ki yani sadece kanallar dışında da böyle incecik sokaklardan geçiyorsunuz. Sağınızda çok acayip bir çikolata dükkanı oluyor. Solunuzda çok güzel patates kızartması oluyor. Ve fiyatlar da Hollanda'ya göre gerçekten çok ucuz. Bakın görüyorsunuz hemen ana caddeden bir sokak gördüm. İncecik bir sokaktı. Acaba nereye çıkacak diye girdim ve kimse yok şu anda burada. Bir anda meşhur burada bir tarihi bir hastane var. Onun aslında sol tarafına çıkmış oldum. Ve böyle karşımda da harika bir ev gördüm. Evler gördüm daha doğrusu. Allah'ım gerçekten muhteşem bir şehir ya. Şimdi arkamda gördüğünüz hastane ismi St. John Hastanesi. Yani Aziz John Hastanesi. Burası Avrupa'nın en eski hastanesi arkadaşlar. Bakın unutmayın. Burası çok önemli bilgi. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Yaklaşık bir 8 euroydu galiba. Evet 8 euro karşılığında girebilirsiniz. Ben yıllar önce girmiştim. Şu anda euronun da bu kadar arttığını düşünce tekrar girmek istemedim. Tam en popüler aslında fotoğraf noktalarından bir tanesi. Hemen bakın şu arkamda gördüğünüz köprüde yüzlerce binlerce insan hastaneyi ve diğer tarafındaki sokakları fotoğraflamaya çalışıyor. Hastane içinde de şu anda dediğim gibi müze olduğu için içeride o zamandan bu zamana bütün hasta kayıtları, araç gereçler gibi eşyalar sergileniyor. Müze tercihinizi buradan yana kullanabilirsiniz. Gerçekten ilginç bir müze. Evet şu anda geldiğimiz yer Church of Our Lady yani Madonna Kilisesi burası arkadaşlar. Bir nevi aslında Meryem Ana Kilisesi diye geçiyor. Burası yani bu kilisenin ait olduğu kule de Bruges'deki en yüksek kule. Buraya tırmanılmıyor ama Belfry Tower'a tırmanılıyor. Orayı zaten birazdan göstereceğim. Bu kilisenin bir diğer özelliği de bahçesinde bulunan Meryem Ana eserini Michelangelo tarafından yapıldı. Orayı da zaten şu anda görüyorsunuz. O eser aslında Siena'daki kiliseler için yapılmış ama sonra buraya getirmişler. O yüzden bu kilise, Bruges'deki bu kilise Hristiyanlar için çok özel bir kilise. Ziyaretçisi de bol bul. Evet burası da Bruges Müzesi'nin bahçesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi irili ufaklı muhteşem kuleler var. Burası az önce içeride bahsettiğim Bruges'deki en yüksek kule Church of Our Lady'nin kulesi. 133 metre yüksekliğinde burası. Hemen sol tarafta da işte müze binası var. Tamamen bir gotik mimari ve neoklasik mimari hakim burada da. Görüyorsunuz gerçekten şahane yapılar. Bruges'de yer yer bu şekilde küçük parklar ve yeşil alanlar görüyorsunuz arkadaşlar. Buralara da böyle çok güzel modern heykeller yapılmış. Zaten şehrin her bir yanı tarih kokuyor. Ama modern sanatı da gerçekten çok güzel harmanlamışlar bu şehirde. Bakın bu da bunlardan bir tanesi. Biraz korkutucu bir heykel.
Arkandaki ne? Kule. Peki burası prensesin mi şatosu? Elsa'nın mı şatosu burası? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz mekanımıza. I'm actually just here preparing few sandwiches for you guys, some of our specialities. So I'm gonna cut them all in half so you guys can prove a bit of a little bit of our taste over here. So I made a few sandwiches over here. You try it, let us know what you like it, and feel free. This is mi casa tu casa. Yeah, I love it. I know it. It looks so delicious. Yeah. Okay, thanks. So this is perfect. So you know the Turkish one now. Yeah, you can edit it. No, it's perfect. There was a time I was a stutter, my. This one I did for YouTube. Şimdi arkamda gördüğünüz yer Bruges'deki birçok botun kalkış noktalarından bir tanesi. Yaklaşık 8 euro ya da 9 euro gibi ücretle bu gemilere binerek 45 dakikalık bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Gerçekten yani Bruges'u hızlı bir şekilde görmek isteyenler için güzel bir yöntem. Hemen hemen bütün ikonik binaların yanlarından geçiyor, büyük köprülerin altlarından geçiyor. Çocukla gitmek, yani daha doğrusu bebek arabasıyla gitmek zor ama sizi bota bindiğiniz yerde bu yani bebek arabalarını bırakabiliyorsunuz. Mutlaka yapılması gereken aktivitelerden bir tanesi. Şimdi sizi çok manyak bir yere getirdim arkadaşlar. Burası To Be in Bruges aslında diye geçiyor. Bira duvarı. Bakın bunlar Belçika'nın tarihinden bu yana bütün biraların hepsinin sıralandığı bir duvar arkadaşlar. Bakın burada bütün tarihler de yazıyor. Bu bina 1472 yılında yapılmış bu arada. 2007'de de buradaki dükkan açılmış. Yukarıda çok güzel işte birayla alakalı mottolar, yani atasözleri ya da sözler var. Evet, şu an çok kötü bir pozisyondayım. Bu videoyu size anlatmam için şu kulağa girmem gerekti. Burası işkence müzesi arkadaşlar. Bruges'deki birçok hatta daha doğrusu orta çağdaki önemli işkence metotlarını, böyle çok o filmlerde gördüğümüz o vahşi metotları falan burada izleyebiliyorsunuz. Fiyatı ne kadardı? Burada iğrenç bir arkadaş var. Yani 8-10 Euro'dan aşağı değildir yine. Böyle bu tarz şeyleri merak ediyorsanız bu müzeye gelmenizi tavsiye ederim. Evet, şu an karşımda gördüğünüz yer Bruges'ün en ünlü Instagram noktası arkadaşlar. Şu anda mevsimden dolayı hani belki çok güzel görünmüyor ama yazın buranın ambiyansı gerçekten muhteşem. Bakın şu karşıda gördüğünüz ağaç yeşilleniyor, çiçekleniyor ve inanılmaz güzel bir görüntü elde ediyor. Hemen zaten burada yine bir kanalların, bot turlarının başlangıç noktalarından bir tanesi de var. Buraya çok yakın bir yerde Türk konsolosluğu da var. Arkada da Belfry Tower görünüyor. Yani her açıdan burası çok güzel bir nokta. Ve şimdiki yerde şehrin kalbinin attığı yer Grand Markt, yani Büyük Meydan'dayız arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz belediye binası, hemen Belfry Kulesi, Saat Kulesi ve şu gördüğünüz Konik Lefray'in heykelleri hemen karşıdaki şu yeşil küçük görünen şey. Kim bu yiğitler diye soracak olursanız bunlar da Fransa kralına karşı ayaklanan Flamen kahramanlar. Onların da heykelleri yükseliyor burada. Rengarenk evler ve zaten anlatmaya gerek olmayan artık o bütün Avrupa meydanlarında görülen restoranlar, kafeler, barlar, her şey bu meydanda. Grand Markt'taki turumuza devam ediyoruz. Şu arkamda gördüğünüz evler işte Belçika mimarisinin en ünlü evlerinden. Bu Bruges'deki bu en büyük meydan olan, hatta şöyle söyleyeyim, Belçika'daki burası en büyük ikinci meydan. Bu evlerden bolcanı görebiliyorsunuz, rengarenk. Zaten Noel'le birlikte zaten ışıl ışıl var. Hemen karşıda gördüğünüz, efendim babacığım, gel. Evet, Mira da katıldı bana. Mira, biz neredeyiz? Meydandayız değil mi?
Burası çok büyük bir meydan. Bakın bak çan sesleri de geliyor. Duyuyor musun? Evet, şimdi dediğimiz gibi bu meydan Belçika'nın en büyük ikinci meydanı. Burada her şey var. İşte hemen arkamızda kütüphane var, belediye binası var, saat kulesi var. Bu arada buraya 360 basamakla tırmanmanız gerekiyor. Kendine güvenmeyen çıkması ve 12 euroluk bir ücreti var. Ya dediğim gibi bu meydanda birçok şey var. Tamamen akşamınızı burada geçirebilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Biz burada çok eğleniyoruz. Sizi de bekleriz. Brugge'deki bir diğer önemli meydan Burg Meydanı arkadaşlar. Burası hemen Grand Markt'tan 200 metre uzaklıkta, arkasına düşen bir yerde. Burası aslında resmi binaların bulunduğu meydan. Bakın şu karşıda gördüğünüz yine Town Hall diye geçiyor, belediye binası. Ortada yine bir Noel için süslenmiş harika bir çam ağacı var. Civarında yine şehirle ilgili önemli resmi binalar bulunuyor ama buradaki asıl olay, bakın şu karşı köşede gördüğünüz Kutsal Kan Bazilikası. Bu Kutsal Kan Bazilikası'nın önemi şu: Hazreti İsa çarmıha gerilince vücudundan akan kanların damladığı bir bez burada sergileniyor. Belçika'daki birçok dükkanda biraları ve romları falan deneyebiliyorsunuz almadan önce. Bakın ben de bir rom aldım. Tadına bakacağım şimdi. Çok başarılı. Evet arkadaşlar. Bakalım. Çok iyi değil mi? Evet. Evet, gayet başarılı. İşte beğenirseniz de alıyorsunuz, beğenmezseniz çıkıyorsunuz. Çok iyi. Elif'ciğim. Şimdi sen nasıl anasın? Şimdi Belçika denince akla gelen bir diğer şey olan biraları tatmaya geldik. Şu anda şehrin en popüler bölgelerinden bir tanesindeyiz. Sabah da burayı çekmiştim karşıdan. Belçika'ya geldiğiniz zaman 4'lü, 8'li, 16'lı şeklinde biralar deneyebiliyorsunuz. Bunlar ağırlık derecesine göre sıralanıyor. Hafif biralar, ağır biralar, orta ağırlıktaki biralar. Aşağı yukarı 4 bardağı 8 ile 10 euro arasında değişiyor şu şekilde gördüğünüz. Farklı 8 çeşit biz seçtik. İşte kimisi hani ale denilen, kimisi bottom denilen, işte kazan altı, kazan üstü, işte ağırlık derecesine göre sıralanıyor. Yani biz de deneyeceğiz. Denedikten sonra bir daha çekmeyi düşünmüyorum. Bu kadar birayı ama size mutlaka çikolata, patates kızartması, waffle ve birayı denemeden Belçika'dan ayrılmayın. Bizim paramız bitti. Mira şarkı söylüyor bize. Şimdi bozuk paralarla gezmeye devam edeceğiz. Hadi mikrofona söyle. Size tavsiyem herhangi bir mevsimde gelebilirsiniz. Yani illa yazın ya da kışın gelmenize gerek yok. Bruges gerçekten büyülü bir şehir. Romantik bir şehir. Hem ailenizle hem çocuklarınızla hem de baş başa bir balaya ayırıyorsanız burası doğru adres. Yarın da Gent'e geçeceğiz. O yüzden bizimle kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay de kameraya. Bye bye.